Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 boyutlu tasarım göstereceğim ve en kısa yoldan yani en basit şekliyle yani kitabına göre değil de en basit yol yani işin çakallıklarını göstereceğim yani. Ben bu programı kendi başıma öğrenmiştim yani ben de kitabına göre öğrenmedim. Bu yüzden en kısa şekilde nasıl yapılır yani 3 boyutlu yazıcıyı en azından adınızı soyadınızı yazabilecek şekilde bir sunum yapacağım. Şimdi Mesh Mixer programını kullanacağız ve meshmixer.com adresinden ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Nerede? Burada. Version 360'a geçmiş ama şu anda hala kullanılabiliyor. Ücretsiz olarak. Buradan indirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra önünüze böyle bir ekran gelecek. Şimdi ekranı açtıktan sonra tavşana tıklayabiliriz. Önümüze bu şekilde geliyor. Sağ tıkla oynatabiliyoruz. Ve bu ekranı bu şekilde döndürebiliyoruz. Tabii biz tavşan yapmayacağız şu an. Basit bir şey yapacağız. Şimdi program İngilizce, Türkçe'ye dönmüyor. Yani bir yaması var mı bilmiyorum. Ama İngilizce öğrenmek daha aslında avantajlı. Çünkü farklı programlarda da bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi şundan bahsedeyim. En çok kullanılacak yöntem, tuşlar transform ve plane cut. Yani transform ve plane cut'ı çok kullanacağız. Yani bir tasarım için şu ikisi çok önemli. Nasıl aklımızda tutabiliriz? Yani transformers'tan transformers, plane cut, plane'den uçaktan aklınıza gelebilir. Şöyle bir ekran geliyor. Bu kesme işlemi. Ve bununla her yerinde her şekilde kesebiliyorsunuz. Yani ama düz kesebiliyorsunuz tabii. Yani oynatsanız bile bütün komple alıyorsunuz. E, Yarı kesme var. İkisini birden tutma var. Şimdi bunu kestiğimiz zaman bu şekilde yarısı gidiyor. Ctrl Z yaptığımız zaman geri geliyor. Bu keep both dersek eğer ikisi de kalıyor. Sonrasında separate shell dediğimiz zaman ikisi ayrılıyor. Tabii ona geliriz sonrasında. Ama şimdi Ctrl Z yapıyorum. Geri geliyor. Transform'da da büyütme küçültme işlemi. Büyütme küçültme. Ortadaki küpeye tıkladığınız zaman büyütme küçültme yapabiliyor. Bu yana alıyor. Yeşil. Bunların renkleri değişiyor tabii. Dizaynın konumuna göre. Yani bu renkleri olarak düşünmeyin. Bu renkler değişiyor. Büyütme küçültme. Şimdi burayı oynattığımız zaman sol ekrana bakıyorsunuz ve burada genişlik numaralar oynuyor. Buradan mesela otomatik olarak 4 diyebilirsiniz. O zaman ne oluyor? Büyüyor. Yanlamasına büyüyor tabii. Burayı yaptığımız zaman da yukarıya doğru büyür. Tabii kulaktan alıyor en uzunluğu, sonra aşağıya doğru. Cancel dediğimiz zaman hepsi geri gidiyor. Şimdi tavşanı sileceğim ve buradaki dizaynlara bakacağım, modellere. Şu yuvarlak kafaya baktığınız zaman, tıkladığınız zaman burada hazır ürünleri görebiliyorsunuz. İşte her zamanki tasarım programlarında olan şeyler kare, silindir, yuvarlak, simit. Buradan primitif dediğiniz yerde değiştirebiliyorsunuz hazır modeller. Tabi bunlar çok kullanışlı değil. Yani şunlar belki kullanılabilir. Ben normalde neler kullanıyorum? Benim kullandığım kare, küp ve silindir oluyor daha çok. Hatta neredeyse hep onları kullanıyorum diyebilirim. Şimdi mesela bunu sürükleyip atabiliyoruz. Bunu koyalım. Tavşanı silelim. Delete dediğiniz zaman, del tuşuna bastığınız zaman siliniyor. Ya da View ekranında Show Objects Browser dediğiniz zaman burada hangi modeller var ise burada listesini görebiliyorsunuz. Buradan da çöp kutusuna basıp silebilirsiniz ya da küpe del tuşuna basıp da silebilirsiniz. Ben daha çok del tuşunu kullanıyorum.
Şimdi dediğim gibi transform ve plane cut'ı çok kullanacağız ve transform'a bakalım. Şimdi bunu istediğimiz gibi döndürebiliyoruz. Şimdi bir model yapalım. Diyelim ki bir tornavida yapacağız. Tornavidayı nasıl yapacağız? Şimdi bunu ne yapalım? Bir silindir çekelim. Kareyi silelim. Del tuşuna bastım. Şimdi transform'dan geliyorum. Ne yapıyoruz? Önce sapını yapıyoruz. Değil mi? Tornavidanın sapı olur ve bir demir uzun iğne gibi bir modeli olur. Şimdi diyelim ki bu sapı oldu. Bir tane daha yapabiliriz bu silindirden ya da duplicate diyebiliriz. Yani kopyasını çıkarabiliriz. Duplicate diyorum. Yine tıklıyorum aynı şekilde. Transform diyorum. Ne olacak? Şimdi bir uzunluk yapacağız değil mi? Yani bir metal uzun sap yapacağız. Ne yaptım? Şimdi küçültüyorum. Uzatıyorum şu an. Uzatacağım. Ne oldu? Tam ortasına dengelendi. Her yerinden daha ölçmeye gerek yok. Zaten küçültünce ortasına geliyor. Ve kopyaladığımız için aynı konumda oluyor. Şimdi ne oldu? Bir tornavidaya benzedi. Sağ tıkla basılı tutarak oynatabiliyorum ekranı. Ne oldu? Sonrasında ucunu düzelteceğiz diyelim. Ucu olacak. Plane cut geliyor burada da. Şimdi buraya indiriyoruz aşağı. Şimdi şu ok var. Bakın şu okta yukarıyı mı yoksa aşağıyı mı keseceğimizi burada belli ediyoruz. Eğer ikisini birden tutacaksak bir farkı olmaz. Ama bir yarısı gidecekse eğer yani cut discard harf dediğimiz zaman yarısı gidecekse bunun önemi var. Yani nereyi keseceğimizin gösteriyor. Şimdi biz ne olacak? Şimdi 45 dereceye döndürüyoruz bunu. 45 dereceye döndürüp şöyle yarıdan kesiyorum. Tabii daha değişken olabilir şeyi. Yani tornavidaların da farklı modelleri var. Ne kadar keseceğimiz buna bağlı. Yani kalınlığı ne kadar olmalı. Şu kadar keseyim diyelim. Yani 45 derece olması da gerekmiyor. Ben otomatik şu an ayarı bozulmasın diye öyle yapıyorum. Şimdi burayı kestik. Bir tane daha diyelim. Yine aşağı indirelim. Yine 45 derece bu sefer sol taraftan keselim. Tabii ölçüsünü ben göz ucuyla alıyorum. Yani gözüme uygun şekilde olduğunu alıyorum. Yani göze uygun hali. Ne olacak şimdi? Göz kararı yani. Şöyle söyleyeyim. Şimdi böyle kestiğim zaman ne oldu? Ama şimdi tornavidaya çok benzer bir hali yok. Biraz daha keskin kesmemiz lazım. O zaman ne yapıyorum? Ctrl Z ile geri alıyorum her şeyi. İki tarafı da. Yani 5-6 kez Ctrl Z yaptım. Rastgele yapalım. Yani bir derece olmadan. Şöyle alayım. Alıyorum. Kestim. Yine öbür tarafı da alacağım. Bu sefer. İşte bu ayarlaması biraz zor oluyor. Tabii bunun ölçülü kesimi de var ama ben çok fazla kullanmadım açıkçası. Çünkü zaten milimetrik hesapla yani 0 nokta milimetrik bir alan kaldığı zaman hayır okey diyorum zaten. Yani çok fazla belli olmuyor o aralık. Biraz daha döndürmemiz lazım. Şöyle kestiğim zaman ne oldu? Size tornavida oldu. Yani biraz daha ayarlanabilir. Ama şimdi ne oldu? Bir tornavida görünümü oldu. Şimdi büyük boya baktığımız zaman şimdi önemli kısmı ikisini birleştirme. Şimdi bir tornavida yaptık ama iki parça var ayrıca.
Bunları Shift tuşuyla birleştiriyoruz. Shift yani sol altta kontrolün tuşunun üstünde bulunan Shift tuşuyla basıp sol tık yapıyorum. Ve burada bir ekran çıkıyor. Ekranda transform var yine. Komple ikisini birden tuttuğumuz için ikisini birden boyutunu aynı şekilde büyütebiliyoruz. Ama biz ikisini birleştirmek istiyoruz. Bu zaman combine yani kombin diyorum ve ikisi tek parça oluyor. Şimdi ve bir tornavida olmuş oluyor şu an. Yani bir tornavida hazır. Separate shell dediğimiz zaman ikisi tekrardan ayrılıyor. Yine shift ile birleştiriyorum. Combine diyorum ve bir tornavida oluyor. Şimdi bu transform'a bastığımız zaman, kullandığımız zaman burada bir ölçüler çıkıyor. Şurada 21 mm, 138 mm, yani 13 santimlik, yani en uzun bu olduğu zaman 138 santimlik bir Ctrl C yapıyorum. Yani 14 santim yakın bir tornavida. 14 santim. Genişliği de ne kadar? 21 mm. Yani 2 santim genişlik. Aynı şekil. Bir tornavida oldu. Ne yaptık? Bu bir 3 boyutlu tasarım oldu. Diyelim ki bu tasarımı biraz daha özelleştirmek istiyoruz. Yani çok basit olmasın, detayları olsun. Yani bir tasarımı olsun diyorsanız. Özel tasarımları. Burada vakit kaybetmemek için, yani buradan da yapılır ama vakit kaybetmemek için 3 boyutlu tasarım internet sitelerine bakabilirsiniz. Burada ben aşağıya paylaşacağım 3 boyutlu tasarım sitelerini. Şimdi bunun İngilizcesini, yani tornavidanın İngilizcesiyle araştıralım. Screwdriver olarak bakabiliriz. Evet, kafasını şimdi bir model bulduk ve şu model de olabilir. Bu modeli kullanıp burada indirip, diyelim ki indirelim şimdi. Yani buradan esinlenebilirsiniz. Yani bu modeli de tam beğenmeye olabilirsiniz tabi. Ama bunu bu bulduğunuz tasarımı ne yaparsınız? Burada indirirsiniz. Alırsınız, sürüklersiniz, buraya atarsınız. Ne oldu? Aha, burada gözüktü. Bununla da oynayabilirsiniz yani. Diyelim ki böyle bir model oldu. Şimdi bunu çekebilirsiniz buraya. Ne yaparsınız? Dış görüntüsünü bizim yaptığımızda değiştirebilirsiniz. Döndürdüm ben 180 derece. Tam alıyorum. Döndürüyorum. Getiriyorum şimdi. Tam buna uygun şekilde getireceğim. Büyütüyorum. Şimdi büyüttüm ve ne oldu? Tam ortasına getirebilirsek. Getirdim bunu. Ne yaptım? Bu kısa kaldı değil mi? Ne yaptım? Bunu da oynatıyorum. Ya da uzatıyorum diyelim. Uzattım bunu da. Ne yaptım? Shift sol tık. Bir dakika, çok fazla uzatmışım. Neyse tamam, bunu yine kombin diyoruz. Sonra playing cut diyoruz. Ne yapıyoruz? Buradan kesiyoruz. Bakın bu yukarıya tutacak şimdi. Eğer buna tıklamazsam. Şimdi şöyle keseceğiz. Ne yaptık? Şuradan kesiyorum. Yani üstte kalan bölümü gidecek. Kestim ve alın size tornavida. Yani çok basit bir modelleme ile oldukça tornavidaya benzedi.
Şimdi 3 boyutlu yazıcıdan çıkartacaksak eğer bunu Make Solid var. Yani bu katılaşıyor. Yani bunun içini komple dolduruyoruz. Şimdi yapıyorum. Yaptım. Biraz görüntüsü bozuldu. Şununla daha güçlendiriyorum. Tabi bunu yapınca megabaytı da artıyor biraz daha. Ama netliği daha keskinleşiyor. Kabul ediyoruz. Ve size bir tornavida oldu. Şimdi export diyoruz. Masaüstü. Kaydet diyorum. Şimdi bir kura programını açıyorum. Eski kurayı kullanıyorum. Eski videolarımı, diğer videolarımı izlemişseniz. Nerede tasarım? Burada. Atıyorum. Bu şekilde çıkıyor. Ne yapıyorum? Döndürüyorum tabi. Destek olmaması için. Alın size tornavida. Diyelim ki şurada adım soyadım olsun. Ya da nerede? Şurada. Ama burada detaylar var şimdi. Çok belli olmaz. Nerede olsun? Şurada. Yani bir kalem üstünde yazı olur, isim soy ismi olur gibi. Şurada yazı yazsın ya da bir marka ismi gibi. Şimdi buradan şey yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Burada harfler var. Letters bölümünde. Buradan harfleri kullanabiliriz. Farklı modeller de var. Ya da tek tek yazmak istemiyorsak burada Tinkercad var. Tinkercad programına girip burada hazır bir text yazısı alabiliriz. Şimdi burada üye olmanız gerekiyor ya da Google'la ya da Facebook'la giriş yapabilirsiniz. Şimdi yeni tasarım oluştur diyorum. Üyelik açtıktan sonra zaten gelen ekran bu. Yani bir şey yapmanız gerekmiyor. Text diyorum. Burada farklı modeller de var. Nerede şekil oluşturucular ya da farklı modellerden de farklı yazı tipleri bulabilirsiniz. Ama ben şuradan hemen seçiyorum. Ne yapıyorum? Mecit Murat Kaya benim ismim. Ne yapayım? MMK yapayım. Baş harflerim. Ne yaptım? Bitti. Bu kadar. Yani bunu çıkarmak istiyorum ben. Şu aktar diyorduk sanırım. STL dosyası seçiyoruz. Ve ne yapacak? İndiriyor. Evet. Şimdi bunu alıyorum. Atıyorum. Nerede? Burada. Çıktı. İsmim. Şimdi bunu alıyorum. Boyutunu kendim yaptığım tasarıma göre ayarlıyorum. 90 derece dediğim zaman tam dönüş yapar. Yani yazıcı ekranına yazıcı tablosunu ayarlamak istiyorsanız 90 ve 180 dereceyi kullanmanızı öneriyorum. Çünkü aynı ayarlarda kalıyor print yatağıyla. Şimdi bunu uygun bir şekilde biraz daha küçültmemiz lazım tabii bunu. Şimdi gidelim. Geldik ve bu şekilde. Ya yanlar işte yani dizaynı biraz daha düz olduğu için yani burası silindir şimdi. Yani ne kadar kalacağı size bağlı. Ne kadar dışta kalacağı. Yani yanları kesebiliriz de. Ama böyle kalması daha iyi sanki. Çünkü silindir. Güçsüz olur yan taraflar. Şimdi bu dedikten sonra ya da küçültüp de ne yapabiliriz? Küçültüp şurada şöyle diyelim. İzi burada kalabilir. Yani 3 boyutlu yazıdan çıktığı zaman daha belli olur bu şekilde. Kabul ediyorum. Shift tornavida diyorum. Kombin diyorum. Ve ismim yazan yani ismin baş harfleriyle bir tornavida çıkıyor bana. Evet yani en basit şekilde bir model göstermeye çalıştım.
Gelecek videolarda eğer ki beğenilirse ya da istenirse daha fazla video yaparım bu program hakkında. Yani işin çakallıklarıyla ben öğrendim diyebilirim. Ben tercihim yani kitabına göre değil de eğer hazırda olan modelleri kullanarak öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yani en baştan öğrenmenize gerek yok. Çünkü binlerce model var. Bunlardan esinlenerek birçok modeli yapabilir ve çok çabuk da öğrenebilirsiniz. Yani çok hızlı öğrenebilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz yorumlar bölümünde. Tasarım sitelerini de atabilirim. Atacağım da yani orada görebilirsiniz. Şu anda bu kadar. Birkaç video daha yapabilirim daha detaylı kısımlar hakkında. Şimdilik bu kadar.